Merhaba terazi ve yükselen teraziler, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Falınızı yorumlamadan hemen önce soru cevap destemden ve tarot destemden niyetinize kartlar seçeceğiz. Hazırsanız açılıma başlayacağız. Açılıma başlamadan önce benim burada ilk izlenimim, sanki bu videoya denk gelen terazi burcunun bir süredir kalbinde taşıdığı bir şey var. Bu şey her neyse kimseye söyleyememiş olabilir. Fakat o kadar net bir enerji hissediyorum ki burada sana doğru akıp gelen bir enerji var. Sanki evren artık görmekten korktuğun şeyi görme zamanının geldiğinden bahsediyor sevgili terazi burcu. Bazı teraziler bir yüzü unutamıyor olabilir. Bazıları bir cümleyi, bazıları ise kendine bile itiraf edemediği bir kırılmayı. Ama değişik olan şu. Bu kez kaçamıyorsunuz sevgili terazi burçları. Bu kez enerjiler sizi bir yere doğru çekiyor. Hazırsanız detayları algılamak niyetiyle fincanımıza ve kartlarımıza bakalım. Öncelikle sizlerden, kalbinizden bir niyeti, bir dileği geçirmenizi istiyorum. Burada odaklanın lütfen. Derin bir nefes alın. Aklımdaki şu olay gerçekleşecek mi? Bu istediğim olacak mı? O kişi bana adım atacak mı? Evliliğim devam etsin gibi dilekleriniz, niyetleriniz her neyse odaklanarak kartlarımızdan cevap almak adına hemen zihninizde canlandırın. Aklınızdaki olay, aklınızdaki dilek gerçekleşecek mi? Kesin diyor kartınızın cevabı. Evet, gerçekleşecek diyor sevgili terazi burçları. Hadi bir kart daha seçelim. Zamanla. Evet, kalbinizden geçirdiğiniz dilek, niyet her neyse gerçekleşecek. Biraz daha zamanı var ama dileğiniz her neyse gerçek olacak der. Niyetiniz niyetim olsun. İnşallah bütün niyetleriniz, bütün dilekleriniz en kısa sürede ve zamanda gerçekleşsin sevgili teraziler. Şimdi açılımın en başında size hemen tarot destemden 3 kart açmak istiyorum. Bakalım kartlar size hangi mesajları verecek sevgili terazi burçları. İlk kartınız adalet kartıyla geliyor. Bir diğer kartınız değnek altılısı. Ve bir diğer kartınız kupa kraliçesi olarak geldi. Burada kartlarımı size anlatmak istediği şu. Adalet kartı zaten tarot destesinde aslında sizlere ait olan bir kart sevgili terazi burçları. Yani tamamen sizin burcunuzu temsil eden bir kart adalet kartı. Bu kart hak ettiğiniz bir şeyin size geri dönüşünden bahsediyor. Bu bir konunun netleşeceği olabilir. Bir konuşma, hak edilen bir konuşmanın geleceğinden bahsedilebilir. Sanki böyle dengenizi bozmuş olan bir şeyin sonunda düzene gireceğinden bahsediyor. Yani adalet sağlanıyor, yani denge sağlanıyor sevgili terazi burçları. Doğru olan, doğru olması gerektiği gibi sizlere geliyor da diyebilirim. Bir diğer kartınız değnek altılısı olarak açıldı. Burada bir konuda başarı kazanacağınızı, belki beklenen onayın geleceğini, görünür olacağınızdan, takdir edileceğinizden bahseder. Özellikle çaba gösterdiğiniz bir konuyla alakalı emeğinizin, çabanızın boşa gitmeyeceğinden de size bahseder. Bence hayatınızda bir kapı açılıyor ve sonunda bir konuda zafer sizlerin olacak sevgili teraziler. Aslında bu kartın mesajı çok net. Mücadele ettiğin konuyla alakalı kazanan sensin der. Kupa kraliçesi duygusal yumuşamalardan bahseder burada. Bu dönem sezgilerinizde yoğun bir artış olacak, kalbinizi koruyacaksınız der. Bir kişi size daha samimi gelebilir ya da daha samimi davranmaya belki de şu anda bile başlamış olabilir. Birinin duygularını daha net göreceğinden de bahseder aslında burada kupa kraliçesi sizlere. Kalbinizi susturmayın lütfen. İç sesiniz size her ne söylüyorsa bu dönemde doğru olanı söylüyor der bu kartın mesajı sevgili terazi. Yani özetle bir karar netleşiyor, bir duygu açılıyor, bir konu sonuçlanıyor ve sen
bu dönemin kazananı oluyorsun. Senin bu videoya gelmen tesadüf değil. Burada hak edilme teması, enerjisi çalışıyor. Muhtemelen hak ettiğin her neyse o sana geliyor. Hadi bir de yakın dönemle alakalı 3 kart açalım destemizden. Bakalım kartlar bize neler gösterecek. Devam edelim. Terazi burcu yakın dönemle alakalı, evet. Bu kart elimden düştü. Yani benim kendisini açmama müsaade bile etmedi. Köklü ve sağlam ilişkiler, sağlıklı, huzurlu bir dönem. Temeli sağlam oluşturulmuş meseleler der bu kartın mesajı sevgili terazi. Şu anda ilişkinde bir problem varsa bu problem aslında bir temeli güçlendirmek için karşına çıkan problem olarak bize gösteriliyor. Evet, problem yaşayanlar, özellikle aşk, ilişki, belki de iş hayatıyla alakalı problemi olanlar artık daha sağlam temelli bir ilişki ya da iş hayatında ilerleyecek olarak görünüyor. Biraz daha huzurlu. Zaten hayatımızda denge varsa huzur da vardır deriz ya. İşte bu noktada bu kart o mesajı veriyor. Bu dönem daha huzurlu olacaksın. Daha sağlıklı, şifalanma enerjisi de var burada. Bazı konularda artık ikilemlerinden kurtulacaksın. Zihnindeki birçok soruya cevap bulacaksın gibi mesajları getiriyor bu dönem için. Hadi bir kart daha açalım sevgili terazi. Bakalım kartlar aynı anda gelmek istedi. Şimdi merak ettiğim bir konu, açılımın başında da aslında tam olarak böyle bir şey hissetmiştim. Biliyorsunuz, sizlere bahsettim. Merak ettiğim bir konu, aklında kalan bir düşünce ya da bilemiyorum, gerçeği görmek istediğin bir olay olabilir. Bununla alakalı bir aydınlanma yaşıyorsun. Ama bu konu her neyse sana iyi gelecek. Geceden gündüze geçiş var. Hayatında evet, aslında burada da denge enerjisi mevcut olarak görünüyor. Şu anda zihninde neyi merak ediyorsan, hangi soruya cevap arıyorsan, neyle gündemin meşgulse bununla alakalı da aydınlanma gelecek diyor kartının mesajı sevgili terazi burcu. Hadi hemen şöyle fincanını da açalım. Bakalım falından bizim için neler çıkacak. Terazi ve yükselen teraziysen bu fincan senin için açılıyor. Neyse halin çıksın falında diyelim. Şimdi fincanınızı açtık. Zaten bir dileğinizin, niyetinizin gerçek olacağından halihazırda bahsetmişken burada da fincanınız aslında tabağıma sıkı sıkıya tutunmuş. Ve bu da aslında bana neyi hissettiriyor? Evet, bu dönemde bir dileğin, bir niyetin gerçekten gerçekleşiyor sevgili terazi. Şimdi fincanını açmadan önce buradaki görüntü gözüme hitap ediyor. Hemen sizler de şöyle bir bakın. Sanki böyle zürafa gibi duruyor. Hani burası gövdesi, burası boynu ve buraya kadar da geliyor boynu. Çok uzun bir zürafa figürü olarak görünüyor sevgili teraziler. Sizlerin de şöyle görmesini istiyorum. Bu figürün size anlatmak istediği çok net. Fincanınızın özellikle dış kısmında duran, şurada gördüğümüz bu zürafa figürü, yüksekten görmek, olaylara daha geniş açıdan bakmak anlamına geliyor sevgili dostlarım. Burada gördüğüm bu figür aslında sizlere şunu söylüyor. Artık bazı şeyleri kuş bakışı görüyorsun. Bir şeyin aslında ne olduğunu fark ettin ya da etmek üzeresin. Uzun zamandır anlayamadığın bir durum, bir söz, bir davranış artık yukarıdan bakarak gerçek olayı çözebilmeni sağlıyor. Ya da birinin gerçek yüzünü çözüyorsun, görüyorsun gibi bir enerji. Aynı zamanda sabır, güçlü sezgi, özellikle uzaktan gelecek olan haberlerden de bahsedebilir. Çünkü bu zürafanın gövdesinde de birçok kuş silüeti var. Evet, uzaktan gelen bir haber ya da bir yolculuğa çıkmadan önce, bu belki uzun süredir bu yola çıksam mı çıkmasam mı dediğim bir yolculuk da olabilir. Yer değişimi olabilir, aile evini ayırmak olabilir. Bu senin için hayatında bir yolculuktur. Yolculuk ya aslında. İşte belki kalabalık bir ailede yaşıyorsun, ayrı eve çıkmak istiyorsun, öğrencisin, işte kendi evine çıkmak istiyorsun, farklı bir şekilde okumak istiyorsun, işte belki çocuklarınla yaşıyorsun, belki onlardan artık evini ayırmak istiyorsun vesaire. Özellikle yaşı ileri olan teraziler için.
İşte burada e, yolculuk öncesinde bir farkındalık enerjisinden bahsediyorum sizlere. Tabii ki dediğimiz gibi uzak yoldan, uzaklardan gelecek, belki yurt dışı ile bağlantılı haberleriniz de gündemde olacaktır. Sizler de hemen şöyle bir bakın fincanınıza sevgili teraziler. Fincanınız bu şekilde görünüyor. Dip kısma baktığımda hemen burada gözüme hitap eden bir şey var. Burada yüksek bir tortu var ve tek bir kütle haline toplanmış. Bu bana şunları söylüyor. Sanki uzun süredir içinizde biriken bir konu, ertelenen bir konuşma. Evet, burada da aslında kartlar ve fincan hep bizi aynı yere götürüyor, öyle değil mi? Ertelenen bir konuşma, bir şeyleri tek başına taşımış olmanız ama artık bunun çözümüne de yaklaşıyor olmanızdan bahsediyor. Yani omuzlarındaki bir yükü artık tek başına taşımak zorunda kalmayacaksın. Bu yük ya birine de paylaştırılacak ya da sevgili terazi bu yükle alakalı artık bir çözüm içerisinde olacaksın. Yani bu bir rahatlama dönemi de olabilir. Sana ağır gelen bir şeyi birilerinin yardımıyla paylaşmak da olabilir. Özellikle bu açıdan baktığımda bu tortunun benim sol tarafıma doğru kayması, ki muhtemelen sizler de öyle göreceksiniz videoda. Bunun sol tarafta olması geçmişten kalan bir yükün artık hafifleyeceğini ve sizin geçmişle barışma sürecine gireceğinizden bahseder. Bu tortu aynı zamanda şöyle baktığım zaman bakın burada bir çöküntü var ve kapı gibi. Sizler de görebilirsiniz. Ve henüz tam açılmamış ama sanki böyle etrafı ışık. Çünkü bu tortunun etrafı çok aydınlık ve temiz. Yani büyük bir sıkıntıyı götürüyor gibi görünüyor. Sanki bir kapı gibi görünüyor. Henüz tam açılmamış ama hazırsan açılacak bir kapıya da benziyor. Ve yine bakın burada ince bir yarık da var tortunun üst kısmında. Hani böyle bir kapının iki kanadı gibi de duruyor. Ve bu açılışa az kaldığından da sizlere bahsediyor. Fincanınızda çok fazla yukarıya doğru uzayan çizgileriniz var sevgili teraziler. Bunlar da bu dönem hayatınızda yükseliş, güçlenme, ruhsal toparlanma olacağından bahseder. Evet, mesaj net, denge enerjiniz geliyor. Bakın burada üçlü bir rakamınız çıkmış. 3 gün, 3 hafta, 3 aylık bir süreçte hayatınızda muhtemel bir toparlanma olacak. Beklenen yüzleşmeler yapılacak, konuşulması gereken konular konuşulacak. Hayatınızdaki sert enerjiler yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Burada sanki böyle kapalı duran bir pencere, hani bütünüyle baktığımız zaman sanki böyle eski tarz bir perde varmış üstünde de kapalı bir pencere figürünüz çıkmış. Aslında çok mistik bir sembol bu. Bir sırdan bahsediyor ve bu sır her neyse henüz ortaya çıkmamış bir bilgi olabilir. Yine bekleyen bir konuşma olabilir. Bu tek kişiyle alakalı bir konuya işaret eder ama sevgili teraziler. Aslında bu bana şunu söylüyor. Bir kişiyle ilgili henüz açılmayan bir gerçek var. Bir şey var ama zamanı gelince netleşecek. Yani bu bir sırrın açığa çıkması olabilir. Bu doğrudan bir kişiyle alakalı ve bir kişiyle alakalı. Zamanı gelince netleşecek bir durum olarak görünüyor. Fincanınıza baktığım zaman şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tanesi flu, 7 tane yolunuz çıkmış. 2 tane de kısa yolunuz var sevgili terazi burçları. Ve bu yolların enerjisi çok belirgin. 7 uzun yol, hayatında yavaş ilerleyen, planlanan, zamana yayılan 7 gelişme olduğundan bahsediyorum. Bunlar uzak haberler, başkalarının karıştığı bir konuşma, yolculuk düşüncesi, maddi bir düzenleme, bir kişinin geri dönüşü, yarım kalan bir planın tamamlanması, bir iş fırsatı ya da yeni bir başlangıcı simgeliyor. Ve hemen şurada da neredeydi o figür? Burada. Gözüme hitap eden bir figür var. Bakın burada da böyle flu bir yol var. Ve bu yol böyle sanki bir kalp gibi. Hani böyle bir kapı ve kapı kalpten arasından da yol geçiyor gibi gösteriliyor.
Burada kalbinizden geçen bir karar, bir duygu yolculuğu, birine karşı netleşme, bir ilişkinin kendi hattına oturması, kalbin içinden geçen yol, hani böyle düz değil de sanki biraz eğri flu bir yol gibi. Bu da duygularınızda bir süredir yaşadığınız kararsızlığın yavaş yavaş şekil almaya başlayacağından sizlere bahseder. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Bakın burada da diz çöken, böyle dizlerini yere kapaklamış bir kişi silüeti var. Burada da çok net bir görüntü var. Evet, belki bu bir yorgunluk da olabilir. Güç toplama, belki bir konuyla alakalı vicdan muhasebesi, pişman olan birinin enerjisi ve birinin sizden destek istemesi gibi bir görüntü olabilir. Bazen de birinin sizden özür dileyeceğinden de bahsedebilir bu figür. Sanki birisi bir konuyla alakalı size içten bir adım atacak olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle tabağınıza da bir bakmak istiyorum sevgili terazi burçları. Bakalım tabağınız bizlere neler gösterecek. Evet. Şimdi buraya bütünüyle baktığınız zaman zaten bir hilal gibi görünüyor. Görebiliyor musunuz? Uzun süredir çözülmeyen bir resmi konu, resmi evrak, resmi işler, kağıt işleri bilemiyorum. Güzel bir şekilde sonuçlanacak olarak görünüyor. Adında ya da soyadında Y harfi geçen birinden gelecek olan bir haberiniz var. Sevgili teraziler. Hane içinde ufak çaplı tartışmalar olabilir. Ama bu konuyla alakalı öfke kontrollerine dikkat etmekte fayda var olarak görünüyor. Küçük atışmalar görünüyor. Gerçekten farklı bir tabağınız oluşmuş. Bakın burada da bir F harfi çıkmış. Y ve F harfleri var. Hatta bir tane de A harfi oluştu. Adında, soyadında Y, A ve F harfi geçen kişilerle, olaylarla bağlantılı durumlar yaşanacak bu dönemde. Bir bıyığınız var. Bıyık deyince tabii insana tuhaf geliyor ama bu daha çok bir dedikodu durumundan bahsediyor. Bu sizinle alakalı değil ama birinin bir dedikodusu kulağınıza gelebilir der burada gördüğüm bu görüntü. Ve evet, haneden birine de açık bir yol var. Kısa süreli gidip gelinecek bir yol. Sevgili teraziler. Bugünlük bizden bu kadardı. Ve bugünkü enerji gerçekten çok derindi. Umarım bu yolculuk sizlere iyi gelmiştir. Kendinizi yalnız hissettiğinizde, bir şeyleri çözemediğinizde ya da sadece iç sesinizi duymaya ihtiyaç duyduğunuzda ben hep burada olacağım. Işık sizde, yol sizde ve karar her zaman kalbinizde. Benimle bu yolculuğa devam etmek isterseniz kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Enerjiniz her daim dengede olsun ve bu dönem özellikle boğaz problemleriyle alakalı sağlık konularına dikkat edin. Evet, iyileşme gördüm ama son kapanışta bir boğazda hafif rahatsızlık hissettiğim için hani böyle boğaz enfeksiyonları, ufak viral hastalıklar gündemde olabilir diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.